Sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi. Beden kimyasına giriş. Öncelikle nefes aldığımızda neler oluyor bir ona bakalım. Nefes aldığımızda bedenimiz oksijeni alır. Akciğerlerimizdeki küçük kesecikler oksijenle dolar. Oksijen buradan kanımıza taşınır. Kanımızdan hücrelere geçer ve oksijen hücrelerimizde üretilerek enerjiye dönüşür. Bu sırada biz fazla bedenimizde birikmiş olan karbondioksiti de dışarıya atarız. Kanımızdaki karbondioksit ve oksijen dengesinin adı pH'tir ve bu 7.35 ile 7.45 arasında bir dengede oturur. Bu bizim parasempatik sinir sistemimiz. Nefesimiz normal, beden ihtiyacı olduğu kadar oksijeni içine alıyor, fazla karbondioksiti dışarıya atıyor, içeri alınan oksijen hücrelere gönderiliyor, hücreden enerjiye dönüşüyor ve bizim bütün bedenimiz eşit ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Yani sindirim sistemi doğru çalışıyor, kalp atışları normal ritminde, boşaltım sistemi aynı şekilde, prefrontal korteks dediğimiz düşünme, karar verme, empati kurma yapısı normal bir şekilde çalışıyor. Hatta beynin tüm tarafları eşit ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Bu bizim parasempatik sinir sistemimiz. Peki, bundan çıktığımızda ne olur? Yani sempatik sinir sistemi. Yoğun heyecan, korku, tehdit gibi durumlarda beden otomatik olarak sempatik sinir sistemine geçiyor. Bu tehdit illa karşınıza ayı çıkması demek değildir. Bizler hayatımızın tehdit ettiğini düşündüğümüz, hissettiğimiz, kodladığımız herhangi bir durum bunun içine dahildir. Sempatik sinir sistemi devreye girdiğinde ilk olarak nefesimiz değişir. Bizler hızlı nefes alıp vermeye başlarız. Buna hiperventilasyon denir. Hiperventilasyon esnasında çok fazla karbondioksit dışarıya atılır. Karbondioksit çok fazla atıldığında ne olur? Kanın pH dengesi değişir, alkali tarafa kayar. Hücrelere giden oksijende yetersizlikler meydana gelir. Beyin bunu tehdit var diye algılar ve amigdalayı devreye sokar. Amigdala bizim beynimizde içgüdülerimizin bulunduğu merkezdir. Bu noktadan sonra bizim beynimizin alarm merkezi olarak çalışır. Artık düşünme yoktur, artık planlama yoktur, artık empati yoktur. Sadece içgüdülerimiz vardır. Bu da savaş, don ve kaçtır. Sindirim ve üreme sistemi yavaşlar, kalp daha hızlı atmaya başlar, damarlar daralır, enerji sadece kaslara ve reflekslere gider. Yani özetle tüm sistem alarm moduna geçer. Sempatik sinir sisteminde uzunca bir süre ya da çok büyük sıklıklarla maruz kalmak belirli fizyolojik problemleri beraberinde getirdiğini artık biliyoruz. Zaten hayatımızın özü denge, tüm hayatın, tüm evrenin özü denge olduğu için biz de bu dengeyi kendi içimizde kurmak durumundayız. Bu dengeyi kurmamızdaki en önemli anahtar nefesimiz. Nefes seansları bizleri sempatik sinir sisteminde tutan olgulara erişebilmemiz için araçlardan bir tanesidir. Burada kullandığımız yine kanın kimyası ve bedenin buna verdiği tepkilerdir. Burada kazandığımız farkındalığı nefes egzersizlerini kullanaraktan bedenimizi tehdit sandığımız durumlarda parasempatik sinir sistemine çekerekten tehdit olmadığını anlataraktan kendi hayatımıza yepyeni bir denge getirebiliriz. Bunun sonucu mutlu ve huzurlu bir yaşam.